Herkese merhaba, Ceren'in Dünyası'na hoş geldiniz. Ceren'in Dünyası'nda bugün Malezya'nın kavraması biraz zor olan çeşitli kültürel yapısını anlamaya ve ülkenin 3 ana dininin geleneklerini daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Malezya genellikle İslam dini ile anılmasına rağmen en benzersiz özelliklerinden biri nüfusunun çeşitliliğidir. Etnik Malay halkının yanı sıra Çin, Hint, Avrupa, Orta Doğu ve diğer azınlıkların bulunmasından dolayı çok kültürlü bir ülkedir. Sokaklardaki her kültürden yemek kokusunun yanında ezan sesi ve çok sayıda dini geleneği kutlayan karmaşık süslemeli tapınakları bir arada görebilirsiniz. Biz de Kuala Lumpur ziyaretimiz sırasında ülkenin 3 ana dini olan Budizm, Hinduizm ve İslam dininin geleneklerini daha yakından görebileceğimiz 3 büyük ibadet merkezini ziyaret ettik. İlk durağımız bir Budist tapınağı olan Tien Hoa Tapınağı oldu. Günaydınlar. Şu anda neredeyiz? Şu anda Kuala Lumpur'un en görkemli yapılarından birindeyiz. Tien Hoa Budist Tapınağı'na geldik. Burası Güneydoğu Asya'nın en büyük ve en eski Budist tapınaklarından biri. 1894 yılında kurulmuş. Aynı zamanda buraya cennet tanrıçası da diyorlar. Malezya'da mevcut nüfusun yaklaşık %20'si kendilerini Budist olarak sınıflandırmaktadır ve Müslümanlıktan sonra ikinci en yaygın din olan Budizm genellikle Malezya Çinlileri tarafından tercih edilmektedir. Tapınağa gelen ziyaretçiler burada tütsülerini yakıp arkamda bulunan platformda da dizlerinin üstüne çökerek dua ediyorlar. Itipiso bhagava arahang samma sambuddho veccacarana sampanno sukhato lokavitho anu. Farklı bakış açılarına göre din veya felsefe olarak tanımlanan Budizm inancı, hayattaki acı ve tatminsizliğin meditasyon gibi bir dizi uygulama yoluyla giderilerek nirvananın elde edilebilir olmasıdır. Reenkarnasyon ve karma denilen neden-sonuç zinciri gibi kavramlardan oluşmaktadır. Tien Hoa Tapınağı'ndan sonraki durağımız İçinde çok önemli bir Hindu tapınağı bulunan Batu mağaraları oldu. Antik ve Orta Çağ'da Malezya'ya gelmeye başlamış olan Hintliler şu anda 2 milyon nüfusuyla Malezya'nın %7'lik bir etnik grubunu oluşturuyor. Çok tanrılı bir din olan Hinduizm mistik bir dindir ve bu dine inanan kişiler doğum ve ölümün sürekli olarak birbirini takip ettiğine, yani reenkarnasyona inanırlar.
Batu mağaralarına geldik. Aslında sabah 7'de buradaydık. O zaman hiç kimse yoktu. Çok az kişi vardı. Biz de birkaç fotoğraf çekindik hazır boşken. Şimdi saat 8 oldu. Çok erken bir saat olmasına rağmen kalabalıklaşmaya başladı bile. Burası şehir merkezine çok yakın. Yaklaşık 13 kilometre uzakta. O yüzden de Kuala Lumpur'un en gözde lokasyonlarından biri. Özellikle turistler açısından. Arkamda merdivenler görüyorsunuz. Bu mağaralara doğru çıkıyor. Mağaraların içinde de tapınaklar bulunuyor. Hem doğal hem de insan yapımı bir tapınak diyebiliriz. Toplamda 272 adet merdiven bulunuyor. Bu yüzden ben de ayağıma spor ayakkabı giydim. Çünkü yukarı tırmanmamız lazım tapınaklara gitmek için. Bu merdivenler gri renkteydi. Ama geçtiğimiz sene Ağustos ayında bu merdivenleri böyle gökkuşağı renklerine boyadılar. O günden beri de Instagram'da çok popüler oldu burası. O yüzden de Kuala Lumpur'un en popüler noktalarından biri haline geldi. Merdivenlerden çıkmaya başladık. Şu anda merdivenlerin yarısına geldik. Arkamda gördüğünüz heykel Hint tanrılarının komutanı olan Lord Murugan'ın heykeli ve 43 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek heykellerinden biri konumunda. 2004 yılında yapımına başlanmış bu heykelin ve 2006 yılında bitirilmiş. Şimdi biz de yolumuza devam ediyoruz yukarıdaki tapınakları görmek için. Şu anda ana mağaranın kapısına geldik. Burası Katedral Mağarası olarak biliniyor ve içeride bir Hindu töreni yapılıyor şu anda. Onu izliyoruz. İbadetçiler tören esnasında tanrılarına olan saygıyı göstermek için alınlarına vibuti denilen kutsal kül sürerler. Have you heard of a Hindu god named Shiva? Yes. Okay. He is considered as a god of death. And this was actually meant to be ashes. Hinduizm dinine göre insanlar öldükten sonra ölüleri yakıyorlar. Bu alnımıza sürülen pudranın anlamı da insanın öldükten sonra yakılan küllerini anımsatması amacıyla yapılıyormuş.
Yani aslında bu pudranın anlamı hayatta hiçbir şey kalıcı değil. İnsanlar, hayvanlar, evrendeki bütün canlılar bir gün ölecek ve geriye sadece bu kül kalacak. Tamamen bunu anımsatması amacıyla yapılıyormuş. Ve Kuala Lumpur'daki son durağımız Federal Bölge Camii oldu. Malezyalıların yaklaşık %60'ı İslamiyet dinini benimsemiştir ve İslam devletin resmi dini olarak kabul edilmiştir. Ancak Malezya Anayasası'nda din özgürlüğü güvence altına alınmıştır ve böylelikle dinler barış ve uyum içinde sürdürülebilir. Kuala Lumpur'un en büyük camilerinden birine geldik. Malayca ismiyle Cami Vilaya olarak biliniyor ve İstanbul'daki Sultanahmet Camii'nden ilham alınarak inşa edilmiş burası. 2000 yılında ziyarete açılmış ve yaklaşık olarak 17.000 ibadetçiyi ağırlayabilecek kapasitedeymiş. Şimdi içeri giriyoruz. Büyük ihtimalle üstümüze kıyafet verecekler. Çünkü cami olduğu için bu şekilde girmemize izin yok. Gelin caminin içini birlikte gezelim. Federal Bölge Camii'ni tek başımıza gezmeye müsaade etmedikleri için bize bir rehber eşlik etti. Rehberimiz tur boyunca Müslümanlık ve caminin tarihi ile ilgili bilgileri bizimle paylaştı. İslam'ın 12. yüzyılda Hintli tüccarlar tarafından Malezya'ya getirildiği düşünülüyor. Ancak Müslümanlık 15. yüzyıldan sonra egemen olmaya başlamış. Malezya, ekonomik gelişimi, ilerici toplumu ve farklı etnik kültürlerin bir arada yaşamasından dolayı diğer İslam ülkeleri için model olarak gösterilmesi gereken ülkelerden biri. Geçirdiğimiz bir ay süresince daha yakından tanıma fırsatı bulduğum bu ülke, istenilirse farklı dinlerin barış ve uyum içinde yaşayabileceğini bana göstermiş oldu. Size de bu dinlerin geleneklerini, çeşitliliğini ve nasıl uygulandıklarını kısaca anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Önümüzdeki hafta Hindistan'da görüşmek üzere.